Philips'in The One serisinde yer alan 65-8909 2024 yılında üretilen modellerden biri. 40 bin liranın altında kalan fiyatı, 65 inç ekran boyutu ve diğer özellikleriyle benim için fiyat ve fayda performansı yüksek bir model oldu. Kullanım detaylarına değinmeden önce şimdi dilerseniz öncelikle televizyon tasarımına bir yakından bakalım. Fırçalanmış tasarımlı antrasit gri çerçeve ve standla birlikte şık ve sade bir görüntüye sahip olan 65-8909 modeli standlı olarak 26.9, standsız olarak da 23.5 kilogram ağırlığa sahip. İkizkenar yamuk şeklindeki stand tasarımını da beğendiğimi söylemem gerekiyor. Köşeden köşeye uzunluğu 165 cm olan televizyon, ekranda gördüğünüz tam ölçülere sahip. Bu da evimdeki TV üniteme tam anlamıyla cuk diye oturmasını sağladı. Bir önceki televizyonum 55 inç boyutluydu. 65 inçin TV ünitem için en ideal boyut olduğu kesinlikle ortaya çıkmış oldu. Ama açıkçası ben 65 inçin de yeni bir standart olacağını düşünüyorum. TV'nin sağ alt köşesinde minik bir LED aydınlatma ile gelen güç bildirim ışığı mevcut. Televizyonda en beğendiğim şeylerden biri de üst, sağ ve sol çerçevelerin neredeyse yok denecek kadar ince olması. Öyle ki televizyonun ekran gövde oranı %93.73 olarak ölçümlenmiş. Televizyonun arka tarafı da ön kısmı gibi sade bir şekilde tasarlanmış. Cihazın bütün giriş çıkış birimleri arka paneli sağ tarafında, televizyona baktığımız noktada da arka sol kısımda konumlandırılmış durumda. Bu alanda HDMI 2.1 protokolünü destekleyen 4 adet HDMI girişi yer alıyor. 48 gigabit bölü saniye band genişliği yeni nesil oyun konsolları ve oyun bilgisayarları için tüm portları kullanılabilir hale getiriyor ki bu benim için en güzel detaylardan biri. İkinci HDMI portunda da ARC ve eARC desteği olduğunu unutmamak lazım. Uydu ve TV anten bağlantısı, optik ses çıkışı Ethernet portu, 1 adet USB 3.0, 1 adet USB 2.0 girişi ve 1 adet 1.4 protokol Common Interface ve son olarak da 3.5 mm kulaklık portu gibi girişler de mevcut. Kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi Direct gibi donanımlar yer alıyor. TV'de eleştireceğim ilk nokta 2024 bir model ürün olmasına rağmen Wi-Fi 6 veya Wi-Fi 7 desteğinin olmaması. Belki de bu sayede fiyatı daha makul noktalarda kalmış da olabilir. Bu açıdan bakıldığında biraz kabul edilebilir gibi görünüyor. Ancak 4 porta da 144 Hz'e kadar destek sunabilmesi açık ara bu televizyon modelinin en ciddi özelliği kesinlikle. Bu portlarda PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X ve güçlü bir oyuncu bilgisayarı bağladığınızda konsollar için 120 Hz'e kadar, bilgisayarlar için de 144 Hz'e kadar tazeleme hızı sunabilmesi gerçekten çok önemli. Piyasada bu özelliği bir ya da iki portta sunan modeller olduğunu düşününce 4 portun da bunları desteklemesi muazzam bir detay. Ses noktasında da 4x10 wattlık hoparlörler yer alıyor. DTS-S X ve Dolby Atmos desteğiyle notlarımın arasında yer almakta. Tasarım ve deneyimin birleştiği bir diğer noktada tabii ki Ambilight teknolojisi. 3 yönlü Ambilight dizilimi sayesinde özellikle karanlık ve loş ışık ortamlarında hepimizin bildiği gibi çok iyi bir deneyimle karşılaştım. Bu konuyu ilerleyen kısımlarda zaten detaylı olarak göstereceğim. Son olarak kumandadan da bahsedeyim. Bar tipindeki kumanda son derece kolay ve pratik bir kullanım sunuyor. Ambilight ayarları için özel olarak ayrılmış butonu ve en alt kısımdaki uygulamalara hızlı erişim butonlarını sevdim açıkçası. Ek olarak da orta alanda yer alan butonlara gizli bir şekilde konumlandırılan numarik tuşlar da ayrıca güzel bir detay. Bunları kullanmak için de tuşları aydınlatmanız gerekiyor. Ortadaki küçük tuşa bastığınızda numarik tuşlar aktif hale geliyor. Ayrıca yıllarca aydınlatmasız bir kumanda kullandıktan sonra bu geçiş beni bireysel olarak fazlasıyla mutlu etti. Çünkü karanlık ortamda o tuş arama ihtiyacı tamamen ortadan kalktı diyebilirim. Üst alanda yer alan Alexa butonu sesli komutlarla hem televizyonu yönetmemizi sağlıyor hem de evinizdeki Alexa destekli diğer cihazları veya uygulamaları yönetmenizi sağlıyor. Evimdeki bütün Hue lambalarını kumanda üzerinden sesli komutla yönetebilmek çok keyifli oldu. Bu işlemin eksi noktası ise Alexa'nın Türkçe dil desteği sunmaması. Umarım dil desteği de kısa zaman içinde gelir. Çünkü bu entegrasyon gerçekten çok başarılı. Tabi burada iş Philips'ten çok Amazon'a düşüyor. Bunu da notlar arasına eklemek lazım. Buraya kadar tasarım detaylarını sizlere aktarmaya çalıştım. Şimdi bir de PUS 8909'un sunduğu teknik özelliklere yakından bakalım. Öncelikle panel ve görüntüleme teknolojileri hakkında konuşmak istiyorum tabii ki. Philips'in bu modeli 4K ekran çözünürlüğünde HDR10, HDR10 Plus, HLG yani hibrit log gamma ve Dolby Vision görüntüleme modlarını destekliyor. Bu konuda gerçekten zengin olduğunu söylemek lazım. Televizyonda direkt LED aydınlatma ile birlikte IPS panel teknolojisinin gelişmiş bir varyantı olan ADS yani Advanced Super Dimension Switching adlı bir panel mevcut. Bu panel televizyonu 178 dereceye kadar görüntüleme imkanı sağlıyor. Ancak VA panele kıyasla kontrast oranının birazcık düşük olduğunu da hatırlatmak isterim. PUS 8909 serisinde 55 inç ve üzerinde IPS panel,
Daha küçük ebatlarda da VA panel tercihi yapılmış. Televizyonun kontrastı 1750'ye 1 iken global dimming ile 3100'e 1'e kadar çıkabiliyor. Televizyon DCI-P3 renk gamutunu %90-92 oranında karşılarken REC 20-27 %66 oranında karşılıyor. Televizyonun konumlandırıldığı kategori için ideal değerler olduğunda araştırmalarım sonucunda öğrenmiş oldum. Beni günlük deneyimimde de fazlasıyla tatmin etti. Bunu da söylemek lazım. Panelin HDR modunda 430 nite varan parlaklığı ideal HDR performansı için yeterli seviyede. Piyasada çok daha yüksek nit değerleri veren modeller mevcut olsa da bu modele fiyat performans odaklı bakmamız gerektiğini yine hatırlatmak isterim. Yaklaşık bir aylık kullanım tecrübemde beni her kullanım senaryosunda fazlaca tatmin ettiğini kesinlikle belirtmek istiyorum. Televizyonun güç tüketimi SDR modunda 85 kWh/saat, HDR modunda da 235 kWh/saat seviyelerinde. 65 inç boyutlu bir televizyonu düşündüğümüzde bu güç tüketiminin de normal seviyelerde olduğu anlaşılabiliyor açıkçası. Bu televizyon modelinin özellikle benim için oyunlarda çok iyi olduğunu söyledim. Şimdi nedenlerini de burada birazcık saymak istiyorum sizlere. Öncelikle VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium gibi desteklere ek olarak televizyondaki 4 port üzerinden 48 gigabit bölü saniye band genişliği sunan bu model 24 Hz 144 Hz aralığında tazeleme hızı sunabiliyor. Tabi bu arada Nvidia grafik kartlı bilgisayarla da G-Sync özelliğinden faydalanabilirsiniz. Bunu da RTX 4090'lı oyuncu bilgisayarımda test etme şansım oldu. İkinci girişinde eARC ve ARC desteği de bu port üzerinden bir soundbar bağlamanızı sağlıyor. Bence bu da önemli noktalardan biri. Televizyonda kullanılan 7. nesil P5 Perfect Picture Engine işlemcisi Novatek NT72676 koduna sahip. Bu işlemci şu an ekranda gördüğünüz modları destekleyebiliyor. Ayrıca güzel bir noktası da şu ki siyahları daha siyah, parlak alanları da daha parlak ve renk tonlarını daha doğal ve akıcı görüntüleri de ghosting olmadan gösterebilmesi bence bu televizyonun en büyük avantajı. Yani bir maç izlerken veya bir araba yarışı oynarken veya çok hareketli sahnelerle dolu bir film izlerken bu panel ve bu işlemci size gerçekten güzel bir keyif sunacaktır. Panelin renk derinliğine baktığımızda 8 bit artı FRC yani Frame Rate Control teknolojisiyle birlikte 10 bit derinlik sunduğunu da tespit ettim. Araştırmalarım sonucunda FRC teknolojisinin piksellerin daha fazla renk tonu sunmasını sağladığını da öğrenmiş oldum. Bu sayede 30 bite kadar televizyon renk sunabiliyor. Toplam renk sayısı ise şu anda ekranda karşınızda. PUS 8909'un ses özellikleri de yine sınıfının en donanımlı modellerinden biri olmasını sağlamış. 2.0 kanal desteğiyle toplamda 40 Watt'a kadar ses çıkışı sunarken AI destekli equalizer, AI destekli ses profili, Dolby Atmos, Dolby MS12, DTS Play-Fi, DTS SX, gece modu, Dolby Bass iyileştirme gibi çok fazla özellik bu televizyonda yer almış durumda. Bağımsız bir woofer birimi olmasa da basslarına ve ortamı için yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ek olarak eARC üzerinden de marka model fark etmeksizin bir soundbar kullanabilmek önemli bir avantaj. Yani televizyonun hoparlörü sizin için yetersiz olduğu noktada HDMI portu veya optik ses bağlantısı üzerinden bir soundbar bağlayabilirsiniz. Aynı marka olmak zorunda değil. Bence bu da güzel. Bu teknik özelliklerin ardından şimdi bir de televizyonla birlikte karşımıza ilk kez çıkan Titan OS işletim sistemine değinmek istiyorum. Bu kısım şimdilik altını çizerek söylemek istiyorum. Şimdilik bu modelin yani PUS 8909'un zayıf karnı olarak karşıma çıkmış durumda. Neden şimdilik dediğim kısmını da dilerseniz birazcık daha anlatmaya çalışayım sizlere. Philips'in 2024 yılının başında duyurduğu yeni işletim sistemi Titan OS, arayüz akıcılığı konusunda gerçekten çok başarılı olsa da uygulama çeşitliliği konusunda şu an için yolun başında sayılır. Yeni bir işletim sistemi olduğu için bu durum kısa bir süre kabul edilebilir ancak Philips ekibinin özellikle global seviyedeki uygulamaları çok hızlı bir şekilde sistemine getirmesi gerekiyor. Şu an için YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus başta olmak üzere çok sayıda uygulama mevcut. Ancak benim düzenli olarak kullandığım Spotify ve Plex uygulamalarının olmayışı şu an benim adıma bir eksi. Eğer bu uygulamalara ihtiyacınız yoksa sizin için bir eksi olmayacaktır. Ekranda da gördüğünüz üzere uygulama çeşitliliği başlangıç için iyi denilebilir. Ancak Philips'in diğer modellerinde yer alan Google TV ile kıyaslanırsa alması gereken uzun bir yol olduğunu da kesinlikle söylemek gerekiyor. Yerli uygulamalarda da belirli aşamalar kaydedilmiş ancak biraz daha zaman vermek gerekiyor. Bu sürecin ne kadar ciddi bir efor gerektirdiğini yakından bilen biri olarak sabırlı olmam gerektiğini de farkındayım. Ancak dediğim gibi Spotify ve Plex dışında benim için şu anda Titan OS işletim sisteminde bir eksiklik yok. Burası tamamen göreceli bir konu. Eğer smart özelliklerde çok fazla uygulama zenginliği arıyorsanız bu detayları aklınızda bulundurmanızda fayda var. Ancak Philips'in ne kadar güçlü bir marka olduğu ortada. Bence Titan OS bütün modellerde kullanılmaya başlandığında yazılım geliştiriciler mutlaka bu süreçleri hızlandıracaktır.
Geçici ve alternatif bir çözüm olarak da Mi Box tarzı çözümler kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi burada tamamen uygulama ihtiyacıyla alakalı bir durum. Benim için şu an böyle bir ihtiyaç söz konusu değil. Umarım Spotify ve özellikle Plex'te yakın zamanda bu ekosisteme dahil olur. Televizyonda kablosuz görüntü aktarımı için Chromecast özelliği mevcut. Ancak AirPlay 2 desteklememesi gerçekten önemli bir eksik bu noktada. Buna ek olarak kablosuz görüntü aktarımı sırasında cihaz ve televizyon arasında gecikmeler karşıma çıktı. Bu konu işletim sistemi konusunda eksi hanesine yazdığım bir detay oldu. Umarım bir yazılım güncellemesiyle bu konuda iyileştirmeler yapılır. Çünkü ben aktif olarak telefon veya tableti kablosuz olarak televizyona yansıtan biriyim ve buradaki gecikme birazcık dikkatimi çekmiş durumda. Philips'in en özel yanlarından biri olan Ambilight PUS 8909'da 3 taraflı aydınlatma ile karşımıza çıkıyor. Ambilight modu hem oyun oynarken hem de film izlerken aldığınız deneyimi gerçekten çok daha keyifli hale getiren bir teknoloji. Yani uzaktan nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama bu teknolojiyle buluştuğunuz zaman gerçekten çok güzel bir deneyim alıyorsunuz ve ekranın kapalı modundaki farkı da hissettirebiliyor size. Ekranda aynı görüntünün Ambilight açık ve kapalı karşılaştırması da zaten bunu anlamanıza yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ambilight ayarları da oldukça zengin. Duvar rengi seçme, senkron hızı, doygunluk, parlaklık, oda durumuna göre karartma, Ambisleep ve Ambilounge modlarıyla birlikte loş ortam yaratma ve kurduğunuz bir alarma göre Ambilight ışıklarının yanması gibi oldukça güzel seçenekler bu televizyonda yer alıyor. Özellikle televizyonun sağ, sol ve üst çerçevesinin ince yapısı sayesinde bir noktadan sonra o çerçeveler hiç yokmuş gibi hissedebilirsiniz. Aslında Ambilight'ın sunduğu en güzel detaylardan biri bu. Televizyonun arayüzünün genel hatlarıyla sevdim açıkçası. Metne dayalı, kolay, hızlı ve anlaşılır ayarları sayesinde her yaştan kullanıcının kolaylıkla alışabileceğini söyleyebilirim. Yani bu televizyona alışmak için gerçekten bir televizyon uzmanı olmanıza gerek yok. Anne baba seviyesinde de bu televizyon ayarları kolay yönetilebilir diye düşünüyorum. Liste şeklinde tasarlanmış olan ayarlar ekran kullanımını kolay hale getirmiş. Neyin nerede olduğunu öğrenmek için çok fazla zaman harcamanız gerekmeyecek. Bunun en büyük avantajı da başka bir modelden bu modele geçiş yaptığınızda adaptasyon sorunu yaşamanızı engellemesi olacaktır. 65 Plus 8909'un TV kısmı da oldukça başarılı. İlk kurulum sırasında uydu üzerinden kanalları çok hızlı bir şekilde çekti ve listeledi. Kanallar arası geçiş hızlarını açıkçası beğendim. Televizyon izlerken ayarlardan görüntü, ses ve Ambilight için çok sayıda ayarı yapmak da gerçekten çok basit. TV rehberi kısmında da bolca detay sizleri bekliyor. Ben açıkçası günlük hayatımda çok fazla televizyon izleyen biri değilim. O yüzden TV kanallarında çok fazla vakit harcamadım. Ama bu kısmın verdiği deneyimi de beğendim. Bunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Yani gündelik olarak rahatça, keyifli bir şekilde kullanabilirsiniz. Özellikle ben burada kumanda becerisini de beğendim. Bunu net bir şekilde söylemem gerekiyor. Numerik tuş takımı ile birlikte yönetebilmek kolay ve pratik bir kullanım senaryosu sunuyor bizlere. Şimdi gelelim bu televizyonun bence en muhteşem kısmına. Bu da tahmin edeceğiniz üzere sunduğu üst düzey oyun deneyimi arkadaşlar. Özellikle fiyatını düşündüğümüz zaman sunduğu teknolojiler oyun kısmında bu modeli belki de en iyi ve en iddialı oyun televizyonlarından bir tanesi haline getiriyor. Videonun ilk kısımlarında bahsettiğim şeyler bu televizyonu gözünüz kapalı almanız için yeterli olacaktır bence. Benim şu anda elimde PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X ve RTX 4090 ekran kartlı bir oyuncu bilgisayarı var. Bu cihazların en büyük noktası ise tamamının 60 Hz ve üzeri hızlara çıkabilmesi. Yani benim kullandığım televizyonun 60 Hz üstü veya 144 Hz'e kadar hız sunması gerekirken eski modeli bunu yapamıyordu. Artık PUS 8909'da bu sorun da tamamen ortadan kalktı. Tüm HDMI portlarındaki 2.1 desteği sayesinde bütün cihazlarımı birer port üzerinden bağlamamı sağladı. Bence çok büyük bir avantaj. Bu sayede tek bir porta bağlı kalmadan veya HDMI switch kullanmadan kolay bir kullanım karşıma çıkmış oldu. Televizyon HDMI ayarları kısmında standart, optimum ve optimum oyun olmak üzere 3 farklı mod mevcut. Kullanmak istediğiniz HDMI portundan ilgili ayarları açmanız yeterli olacak veya dilerseniz 4'ünü de açık şekilde bırakabilirsiniz. HDR10, HDR10 Plus, HLG, Dolby Vision, VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium, G-Sync üzerinden VRR desteği gibi hız teknolojilerini tamamıyla karşılayan bir televizyon elimde şu anda. HDMI portundaki giriş sinyaline göre anında otomatik olarak aktif hale geliyor. Televizyon otomatik olarak bu ayarları yapıyor ve size de bu ayarların keyfini sürmek kalıyor arkadaşlar. Zaten oyun görüntülerini şu anda görüyorsunuz. Kumanda üzerinde menü tuşuna basıp tuttuğunuzda açılan Game Bar üzerinden oyun sırasındaki bazı metrikleri de takip edebilmeniz mümkün. Yaklaşık 20-25 saniye boyunca ekranda kalan bu pencere veya ekran bence biraz daha geliştirilmeli ama bu haliyle de güzel detaylar sunuyor.
Yine kumanda üzerindeki Options tuşuna bastığınızda görüntü kaynağından gelen ses tipi, görüntü tipi, renk derinliği, çözünürlük, tazeleme hızı gibi çok fazla detayı da görebilirsiniz. Bence bu alan çok profesyonel olmuş. Xbox Series X'e geçtiğimde TV kontrol ekranında tüm modları desteklediğini göstermesiyle bu televizyonun oyun kısmında ne kadar performanslı olduğunu göstermeye yeterli artar bile. Hem PlayStation 5 Pro hem de Xbox Series X'te yer alan ve 120 Hz'e kadar destek sunan tüm oyunlar son derece keyifli bir şekilde oynanabiliyor. Bazı sinyal girişlerinde de dinamik olarak tazeleme hızının anlık değişimlerini görebiliyorsunuz. Az önce dediğim gibi Game Bar alanı bence oyuncuların gözüne daha etkileyici görünecek şekilde güncellenebilir. Ve bence bu televizyon için güzel bir hamle olacaktır. Televizyona oyun bilgisayarımı bağladığımda da 144 Hz'i aktif hale getirebildim. Bu da RTX 4090'lı bilgisayarımın nimetlerinden neredeyse sonuna kadar faydalanmamı sağladı. Oyun oynarken kaynağa bağlı olarak gördüğünüz HDR ve Dolby Vision sayesinde aldığımız görüntü gerçekten çok etkileyici oluyor. Renkler, ekran parlaklığı, akıcı görseller, her şey çok güzel görünüyor. Daha fazlasını isteyenler için OLED panelli Philips modelleri de mevcut, ancak bu noktada bütçenizin daha fazla olması gerekiyor. Bu 8909'u fiyatını düşününce verdiği deneyim oranı gerçekten çok üst düzeyde. Videonun buraya kadar olan kısmında tasarım, teknik özellikler, kullanım deneyimlerini sizlere aktarmaya çalıştım. Videoyu sonlandırmadan önce dilerseniz Philips 65 Plus 8909'un artı ve eksi yönlerini de paylaşmak istiyorum. Dilerseniz öncelikle artılarla başlayalım. Televizyonun şık ve sade tasarımını açıkçası çok beğendim. Sunduğu özelliklerle birlikte fiyat dengesi de bence iyi bir seviyede. Özellikle hızlı görüntülerde ve oyun deneyiminde çok iyi sonuçlar veriyor. Discord 4 Hz'e kadar çıkan 4 HDMI portunun olması bence muazzam bir detay. Çok sayıda teknolojiyi desteklemesi de kesinlikle en büyük avantajlardan bir tanesi. Hem ses hem de görüntü teknolojileri konusunda sınıfın en dolu modellerinden biri olduğu ortada. Eksi yönleri noktasında çok fazla söylenecek şey yok açıkçası. TitanOS işletim sisteminin şu an için Smart TV özellikleri bakımından yolun başında olduğunu bilmek gerekiyor. Bunu eksi veya artıya dönmesi gereken bir detay olarak konuşabiliriz. Bu detay tamamen ihtiyaca bağlı bir yorumlama yalnız. Smart TV özellikleri noktasında dediğim gibi çok sayıda uygulama mevcut, ancak aradığınız her uygulamayı bulamayabilirsiniz. Benim için çok büyük bir handikap oluşturmuyor ama uygulama desteğinin 2025 yılı içinde ciddi şekilde artması gerekiyor. Sıklıkla kullandığım Plex ve Spotify'ın olmasını açıkçası isterdim. Bunun dışında aktif olarak kullandığım her uygulama mevcut. Bir iPhone kullanmadığım için AirPlay 2 desteğinin olmaması beni hiç alakadar etmiyor. Ama bir iPhone veya iPad kullanıyorsanız AirPlay 2 desteğinin olmadığını hatırlamanıza fayda var. Bir diğer eksik konu ise kablosuz aktarımlardaki gecikme sorunu oldu benim için. Ben bu özelliği sıklıkla kullandığım için belirtmek istedim, ancak yazılım güncellemesiyle iyileştirilebileceğini de düşünüyorum. Son olarak fiyattan da bahsedeyim. Şu an 40 bin liranın altında bulunabilen en iyi modellerden biri kesinlikle. Sunduğu ekran boyutu, bu kadar gelişmiş özellikler kesinlikle PUS 8909'u tercih listenizin ilk sıralarında yerleştirmesini sağlayacaktır. Özellikle PlayStation 5, Xbox Series X veya güçlü bir oyun bilgisayarınız varsa ve televizyonda oynamak istiyorsanız gerçekten şahane bir çözüm olacak. Evet sevgili izleyenler, bu videoda Philips'in 65 PUS 8909 modelini sizlere yaşadığım tüm deneyimlerle anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için yeterli olmuştur. Sorularınız olursa yorumlardan dilediğiniz gibi yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum zaten. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.